Ekmek, özgürlük, işçiler kardeş, patron kalleş. Faşizm. Ula bu da ne ki? Faşizmin tam olarak ne olduğu konusunda birçok fikir ayrılıkları bulunmaktadır. 20. yüzyıl Almanya tarihi konusunda uzman Ian Kershaw demiştir ki, faşizmi tanımlamaya çalışmak, duvara puding çivilemeye çalışmak gibidir. Hadi şimdi bu kelimeyi tanımlayalım. Bu kelime Latince fasces'ten gelir. Bu fasces eskiden Roma İmparatorluğu'nda polisin halkı dövmek için kullandığı, ucunda küçük bir balta olan bir çeşit sopadır. Otorite sembolü olarak kullanılır. Çok güzel bir örneğini Amerikan Kongresi'nde bulabilirsiniz. Hem sağda hem solda insanlar sık sık beğenmedikleri bütün politikacıları faşist olmakla suçlar. Ama bu konuda herkesin kabul ettiği bir şey varsa o da tarihin ilk faşist partisinin kurucusu Benito Mussolini'nin ve ünlü Alman Nazilerin lideri Adolf Hitler'in kesinlikle bu tanıma uyduklarıdır. Bu ilk karakter de sık sık aslında komünist veya sosyalist olmakla suçlanır. Bunlar mantıklı suçlamalardır. Sonuç olarak Nazi kelimesi National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, yani Milli Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin kısaltılmış halidir. Mussolini de sanki tesadüfen politik kariyerine İtalyan Sosyalist Partisi'nde başlamıştır. Halbuki burada çok çarpıcı detaylar görmezden gelinir. İtalyan Sosyalist Partisi, Mussolini'yi 1. Dünya Harbi'ni desteklediği ve milliyetçiliğinden dolayı 1914'te partiden sürmüşlerdir. Bunun üzerine Mussolini onları yok etmeye yemin edip İngiliz gizli servisiyle ve yerli büyük mal sahipleriyle bir olup tarihin ilk faşist partisini kurmuştur. 1922'de İtalyan ordusunun yardımıyla darbe yapıp zoraki bir şekilde başbakan olduğunda o sırada İtalyan Sosyalist Partisi'nin yönettiği parlamentoyu dağıtıp yakalayabildiği bütün komünistleri hapse atıp öldürtmüştür. Adolf Hitler de 1. Dünya Harbi'nde askerlik yaptıktan sonra zaten Alman ordusunun emirleri altında Almanya İşçiler Partisi'ne gizli ajan olarak gönderilmiştir. Partinin kontrolünü ele geçirip onu diğer solcu partileri yok etmeye adamıştır. İlk kez %37 oy aldıktan bir sene sonra 1933'te meclis binasına çıkan bir yangın üzerine komünistler Almanya'yı ele geçirmeye çalışıyor diyerek o hal ilan edip parlamentoyu dağıtarak ülkeyi tek eline almıştır. Bundan sonra 10 gün içerisinde 10 binden fazla komünisti tutuklayıp onları ilk toplama kamplarına yollamıştır. Yani ünlü Alman toplama kampları aslında ilk kez Yahudiler için değil, komünistler için kurulmuştur. Faşizm, liberalizme, demokrasiye, sosyalizme karşıttır. Otoriter ve emperyalisttir. Bu sıfatlar bu ideolojiyi açıklamak için sonradan yapılan teşhisler değildir. Faşistler zaten kendini bu şekilde tanımlar. Mussolini'nin 1932'de yazdığı faşizmin doktrine kısaca bakarsak, faşizm manevi bir dünya görüşüdür. Hayatın anlamı kişisel mutluluk değil, fedakarlık, mücadele ve ulusa karşı görevdir. Faşizm, Marksist sosyalizmi, bireyselliği, demokrasiyi reddeder. Bu kavramların inkarını Roma İmparatorluğu'nun efsanesiyle harmanlayarak yeni bir ideoloji yaratır. Büyük lider devletin güçlerini tek eline alarak kendini bir puta çevirir ve ulusun imanını talep eder. Devlet her şeyden önce gelir. Ülkeyi devlet yaratmıştır. İnsanlara hayatlarını, bilinçlerini devlet vermiştir. Hayatın her alanını devlet şekillendirir. Büyük lider devletin vücut bulmuş halidir ve ona biat etmenin en hayırlı yolu da hayatını ona adamak ve savaşa gitmektir. Mussolini, Marksizmi şu üç özellik ile açıklar. İnsanlık tarihine yönlendiren şey, ekonomik çalkantılar, teknik ve bilimsel ilerlemeler ve yeni ham maddelerin keşfidir. Mussolini der ki hayır öyle değil. Tarih bazı insanların kahramanlıklarının sonucudur ve çıkar amaçlarının tarihte yeri yoktur. İkinci olarak, bu sözde ekonomik güçlerin çatışması, kaçınılmaz bir sınıf mücadelesi yaratır. Ve büyük tarihi hadiselerin altında yatan gerilim aslında bu mücadeleyle ilgilidir. Mussolini der ki hayır öyle değil. Tarihe yön veren Mussolini gibi büyük insanların iradesinin kuvveti ve saf ruhlarıdır. Üçüncü olarak, halkın kendine yetecek bir ekonomik refaha ulaşmaları mümkündür. Ve bu halkın mutlu olmasını sağlayacaktır. Mussolini der ki hayır öyle değil. Böyle bir refah insanları ot gibi yaşamaya sınırlandırır ve hayatlarının anlamını ellerinden alır. Refah mutluluk değildir. Kısacası Mussolini o sırada 60 yıl önce ölmüş Karl Marx'la kendince bir polemiğe girmiştir. Ve bu karşıtlığı kişisel kibirle karıştırarak modern bir imparatorluk anlayışı olan faşizmi yaratmıştır.
Faşizm ve komünizmin birbirine karıştırılması nedeni de budur. Faşizm, o sırada İtalya'da, daha sonra da Almanya'da güçlenen bu kitlesel işçi hareketine tepki olarak dünyaya gelmiştir. Scarface filminin esinlendiği ünlü mafya patronu Al Capone'un 1930'da Time Magazine'le yaptığı röportajda söylediği gibi, Amerika büyük bir toplumsal ayaklanmanın eşiğinde. Komünizm kapımızı çalıyor. Onu içeri alamayız. Kendimizi ona karşı örgütlemeliyiz. Omuz omuza verip sıkıca tutunmalıyız. Amerika'yı bütün, güvenli ve bozulmamış tutmalıyız. İşçiyi kırmızı edebiyattan ve kırmızı oyunlardan uzak tutmalıyız. Zihninin sağlıklı kalmasını sağlamalıyız. Büyük lider Mussolini, iradesinin kuvveti ve saf ruhuna nazaran savaşın sonunda ülkeden kaçmaya çalışırken komünistler tarafından yakalanıp infaz edilir. Cansız vücudu Milano'da bir meydanın ortasında kendi halkı tarafından harap edilip kalıntıları da metresi ve diğer iş arkadaşlarıyla birlikte orada bir iskeleden baş aşağı asılır. Yani Mussolini'nin tarihin akışını kontrol ediyor olduğu fikrini bir kenara koyabiliriz. Faşizmin ideolojisini anladık. Şimdi de bunun bir oluşum olarak ne olduğuna göz atalım. Bunu anlamak için çok sağlam bir kaynakta Lev Davidovich Bronstein ya da sık sık hapishane ismiyle bilinen Leon Trotsky'dir. Trotsky'ye bu konuda bayağı uzman diyebiliriz. Hayatını önce Vladimir Lenin'le birlikte Rus İmparatorluğunu devirmeye, sonra da faşizmle mücadele etmeye adamıştır. 1929'da Naziler daha %2,5 oy alırken Almanya'da çok ciddi bir faşizm riski olduğu konusunda uyarıda bulunmuştur. Modern tarihteki en büyük ekonomik kriz olan Büyük Burhan sırasında 1933'te Naziler devleti ele geçirdikten birkaç ay sonra onlar hakkında şu cümleyle biten bir analiz yapmıştır. Avrupa'nın bir sonraki felaketinin tarihi Almanya'nın silahlanması için gereken zamana bağlı olacak. Hitler Almanya tarafından zamanla engellenmezse Avrupa'nın tekrar bir savaşa sürüklenmesi sadece birkaç yıl sürecektir. Hayatının son 20 yılını da sık sık faşist olmakla suçlanan Stalin'e karşı çırpınarak geçirmiştir ve onun tarafından 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından hemen sonra ünlü bir şekilde Meksika'da bir buz baltasıyla öldürtülmüştür. Trotsky'ye göre faşizm bir araçtır. Kapitalistik ekonomide insanlar doğal olarak gittikçe fakirleşir. Özellikle ekonomik burhan ya da savaş gibi kritik anlarda büyük sermaye normalde politikanın alakasız halkı kendi çıkarları doğrultusunda örgütlemek ve kendi egemenliğini güvence altına almak için bu aracı kullanır. Faşizm aslında kapitalizmin krizlerinden kaynaklanan içsel gerilimin tekrar yönlendirilmesidir. Bunun için efsanevi bir geçmişe dönmek, ırksal saflığı korumak veya dışarıdaki düşmanları bahane etmek gibi yöntemler kullanılır. Faşizmin ideolojisini tanımlamak bu yüzden bu kadar zordur. Mussolini'nin 1920'lerde dediği gibi, faşizm programı olmayan bir harekettir. İdeolojisi insanları o anda ne galyana getirmeye yarıyorsa odur. Musevi düşmanı veya ırkçı olabilir ama olmasa da olur. Hatta ironik bir şekilde Mussolini'nin parti müşaviri, faşizmin Yahudi anası olarak tanınan Margherita Sarfati'nin birçok aile bireyleri Naziler tarafından katledilmiştir. Nasıl dişi çürük bir insan dişini çektirmek istemezse, büyük sermaye de aslında faşizmi çok istemez. Ama denize düşen yılana sarılır. Parlamenter demokrasi insanları yalnızca bir yere kadar kontrol edebilir. İşler güç bir hale geldiğinde, devrim kaçınılmaz olduğunda, halkı tekrar hizaya getirebilecek yalnızca bir tane alet bulunmaktadır. Ve bu alet o kadar iyi çalışmaktadır ki, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından 80 yıl sonra bugün Almanya'daki en zengin kesime bakarsak sık sık Nazi bağıntıları buluruz. Yani Adolf Hitler savaşın sonunda malum olmasına rağmen o amacına hizmet etmiştir bile. Ve modern dünyada faşizm bütün kapitalist ülkelerde biraz da olsa her zaman mevcuttur. O sıralarda Bulgaristan'ın başbakanı Georgi Dimitrov Mihailov'un söylediği gibi faşizm, finans kapitalin en gerici, en kendini üstün gören ve en emperyalist unsurlarının açık terörist diktatörlüğüdür. Bu devrimci halkı bölme taktiğini tabii ki Mussolini icat etmedi. Tarihte bir sürü örneği bulunmaktadır. Bu yaklaşıma ünlü Fransız generali Napolyon Bonaparte'ın adını anarak Bonapartizm de denir. 18. yüzyılın sonlarında Fransa'da kardeşlik, eşitlik, özgürlük adına şu ünlü Fransız ihtilali yapıldı. Kraliyet hanedanlığı, bir sürü papaz ve başka politikacılar giyotinle infaz edildi. Bu karışıklığın içerisinde büyük mal sahipleri ve ordu güçlü bir lidere ihtiyaç duyarlar ve desteklerini Napolyon'a verirler. Napolyon da askeriyeyi ve bürokrasiyi kullanarak devrimci kulüpleri ve halk örgütlerini yok eder. Devrimci halkın kafasını tatlı milliyetçi laflarla karıştırarak kocaman bir ordu oluşturur. Bu kardeşlik, eşitlik, özgürlük için baş kaldıran halk
Rusya'dan Portekiz'e kadar neredeyse bütün Avrupa'yı işgal eder. Bu şekilde imparatorluk onarılmış olur. Bunun üzerine 70 yıl boyunca Napolyon'un yeğeni 3. Napolyon tahttan indirilene kadar demokrasi elde edilemez. Napolyon faşist olarak görülmez. Ama onun adı da bu tip tartışmalarda sık sık anılır. Konumuza dönecek olursak, azınlığın en korktuğu şey çoğunluktur. Bu yüzden onları ırk, kavim veya mezhep boyutunda birbirine düşürmek, bölmek ister. Bunun içinde ne kadar tehlikeli olursa olsun, her türlü megalomanla dolap çevirmek, çok tercih edilmeyen ama her zaman arka cepte tutulan bir seçenektir. Ulan ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Paşo ne demek la? Şey, belem gibin bir şey yani. Ulan seni!